Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği cinsten oldukça pratik bir bal badem tatlısı tarifi vereceğim. Tarifimiz için öncelikle şerbetimizi hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıp üzerine de 2,5 su bardağı su ilavesi yapalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. Toz şekeri ve suyu tencereye aldıktan sonra üzerine de bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyip şöyle bir karıştıralım. Su ve şeker birbirine karıştıktan sonra kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 7-8 dakika kadar kaynatıp şöyle bir kıvam almasını sağlayalım. Daha sonra ise ocağımızı kapatıp şerbetimizi tamamen soğuması için bir kenara alalım ve geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 125 gram oda ısısında soğutulmuş tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu yani ortalama 10 gram kadar ve de bir su bardağı kadar pudra şekeri ekleyip son olarak da üzerine 2 tane yumurta kıralım ve karışımı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 3 dolu su bardağı yani silme olacak şekilde dolu su bardağı artı yarım su bardağı kadar un ilave ederek gerekli kıvamı yakaladım. Sizlerin kullandığınız yumurta boyutuna, unun cinsine göre bile bu miktar değişebilir. O yüzden kontrollü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Ortalama 4-5 dakika kadar yoğurduktan sonra artık hamurumuz hazır oldu. Şimdi hamurdan cevizden büyük, yumurtadan küçük olacak şekilde parçalar kopartıp elimizle şekil verelim. Tatlımızın ismi bal badem olduğu için ona uygun bir şekil vererek bu şekilde uzunluğuna yaparsanız daha sonrasında görüntüsü de çok güzel olur. İsterseniz tabii bu şekil veremiyorsanız yuvarlak olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Hamurumuzun tamamına şekil verip hazırladıktan sonra yanımıza bir tabağın içerisinde bolca irmik alıp hamurlarımızı önce irmiğe bulayalım. Yani dış kısmını irmikle tamamen kaplayalım. Daha sonra bir çubukla veya bu şekilde bıçağın arka kısmı ile üzerinden çizik atalım. Çiziklerinizi birazcık derin atarsanız pişerken görüntüsü çok daha güzel olacaktır. Bir tanesini hazırlayıp tepsimize aldıktan sonra geriye kalan hamurlara da aynı işlemleri uygulayalım. Bu arada tepsimi önceden yağlamadım. İsterseniz yağlayabilirsiniz. Hamurumuz yağlı olduğu için zaten yapışmayacaktır. Şerbetli bir tatlı olduğu için de fırın kağıdı kullanmıyoruz. Aklınızda bulunsun. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak amaçlı yorum kısmına bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Ve eğer tarifi denerseniz deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tamamını hazırlayıp fırın tepsimize dizdikten sonra şimdi artık pişmek için hazırlar. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları ve üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Ben fanlı fırında pişirdim. Fırından çıkardıktan sonra hiç bekletmeden üzerine soğumuş şerbetini gezdirelim. Şerbeti gezdirdikten sonra en az 4-5 saat kadar mutlaka dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra servis etmeden önce üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben süslemek için yeşil fıstık kullandım. Yeşil fıstık şart değil ama bu şekilde olursa görüntüsü çok daha güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.